Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber bu gördüğünüz çok şık, çok şirin çocuk bluz modelini çalışacağız arkadaşlar. Çocuk crop da diye geçiyor. Sonbahara girmek üzereyiz. Diyeceksiniz ki sonbahara girdik, kış geliyor, yapsak giydiremeyiz. Hayır arkadaşlar, kışın da rahatlıkla giydirebilirsiniz. Özellikle bodylerin üzerine muhteşem olur süeter şeklinde diye düşündüm. O yüzden sonbahara girerken örmek istedim sizlere. Şöyle hemen arkasını da göstermek istiyorum. Düğmeli, çok rahat giyip çıkarabileceğiniz bir ürün. Genelde Zara'nın kullandığı motif modelinden yaptım. Büyükler için, yetişkinler için bu modelin crop'u vardı. Ben dedim ki çocuklar için niye olmasın? Biz de çocuklar için çok güzel bir tane yaptık sizlerle birlikte. Umarım beğenir ve severek örersiniz arkadaşlar. Hemen düğmelerini açmak istiyorum ve açarken de iplerimden bahsetmek istiyorum. Koton iplerle yapabilirsiniz. Bebe ipleriyle yapabilirsiniz. İstediğiniz size uygun iplerle rahatlıkla yapabilirsiniz. Şöyle dediğim gibi çok rahat bir şekilde giydirilip çıkarılabilir. Benim kullandığım ip Alize Süperlana ip kullandım arkadaşlar. 3 renk kullandım. Krem rengi ve sarıdan çok az gidiyor zaten. Şu kullandığım kota benziyor. Çok hoşuma gidiyor bu mavi. Maviden de şöyle kaldı ama ben bundan daha önce bir çanta örmüştüm. Eğer seyrettiyseniz şöyle çapraz bir çanta örmüştüm. Yani yarımdan da daha az gidiyor. Hemen ölçüleri vermek istiyorum. Toplamda 14 motif kullanıyoruz. Hemen motiflerin ölçülerini vermek istiyorum. Öncelikle bluzun ölçüsünü vermek istiyorum. Şöyle ölçtüğümüzde toplamda tam olarak şöyle 49-50 santim civarı geliyor. Boydan ölçtüğümde bitmiş halini ölçüyorum arkadaşlar. 18 santim. Motiflerimin boyu birleştirme sırası ile birlikte 7 santim. Evet. Kaç yaş derseniz arkadaşlar 1,5-2 yaşa uygun, hatta 3 yaşındaki çocuklar bile giyebilir. Gayet rahat, elastik, gördüğünüz gibi şu şekilde rahatlıkla giyebilir. Kullandığım tığ numaram 3 milimlik tığ kullandım. Diyeceksiniz ki eğer daha büyük yapmak isterseniz ne yapabiliriz? Bakın arkadaşlar, ben motifimi 7 sıra yaptım. Eğer daha büyük 5 yaş için yapacaksanız 8 sıra motif yapacaksınız. 4 ön bölme yapacaksınız şu şekilde. 2-2 de arkaya yapacaksınız. Bu şekilde daha geniş elde etmiş olursunuz. Eğer uzunluğu size kısa geldiyse bir sıra daha ekleyebilirsiniz. Tamamen size kalmış. Büyüklüğü ve küçüklüğü, hatta anne kız kombinde yapabilirsiniz. Kendinize de yapabilirsiniz rahatlıkla. Motifleri büyütürseniz veya fazlalaştırırsanız rahatlıkla kendinize de aynı bu yöntemle yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar, isterseniz bu güzel modelin yapımına geçelim. Geçmeden önce ise yine minik hatırlatmamı yapmak istiyorum. Halen kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olup abone ol butonunun yanındaki zili aktif hale getirirseniz bundan sonraki yükleyeceğim böyle şirin videolardan haberdar olabilirsiniz. Biliyorsunuz ki videolarımın devamlılığı için beğeni almak, abone sayısını arttırmak benim için çok önemli ve videoların seyredimi içinse bu videoyu sosyal medya hesaplarınızda paylaşmanız benim için gerçekten çok önemli. Çünkü video sıklığını arttırmak için bunlara gereksinim duyuyorum. Eğer bunlar yükselmediği sürece her gün atamıyorum video. Haftada 1'e kadar da düşürebilirim. Onu da önceden söylemiş olayım. Çünkü bayağı zorlanmaya başladım bu ara. Evet, hemen başlıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, motifime sarı ipimle başlıyorum. İpimi halka haline getiriyorum ve sihirli bir halka elde etmiş olacağız. Birleştiği noktadan tutuyorum. Tığımı içinden geçirdim. 1, 2, 3
ve 4 tane zincir çektim. Tığımın başını doladım. Halkamın içine batırıp ikili trabzan yapıyorum. Araya bir zincir, halkamın ortasına batırıp ikili trabzan. Aralara birer zincir çekerek toplamda 8 tane ikili trabzan yapacağım. Dördüncüyü yaptım. Bir zincir, 5. ikili trabzanım, bir zincir, 6, bir zincir, 7. ikili trabzanım, bir zincir. Şöyle sil halkamın ipinden tutuyorum, ortayı iyice küçültüyorum ve 8. ikili trabzanımı yapıp bir zincir çekiyorum. Sihirli halkamın ipini iyice çekip iyice ortayı kapatıyorum. İlk çektiğim zincirin 1, 2, 3. zincirine batırdım ve kaydırma yöntemiyle kapattım. Önümdeki boşluğa batıyorum ve bir kaydırma yapıyorum. Tekrar bir zincir çekip ipimi kesiyorum. Bu şekilde ilk sıramızı bitirmiş olduk ve şöyle krem rengimi aldım. Beyaz değil, beyaz görünebilir buradan ama krem rengi. Herhangi bir ikili trabzan arasına batırıyorum. Tepelere batmıyoruz. Direkt aralara batıyorum. Sabitliyorum. Burada 2 zincir çekeceğim. Tığımın başını bir kez doluyorum ve yine aynı ara boşluğa batıp önce bir ilmek, sonra 2 ilmek çekip geri kalan ilmekleri tığımda bırakıyorum. Başını doladım. Önce bir ilmek, sonra 2 ilmek, geri kalan ilmeklerin hepsini topladım. Bir zincir çektim. Başını doladım. Diğer boşluğa batacağım. Arada da ipimi yürütüyorum. Önce bir, sonra 2, geri kalanı tığımda. Aynı şekilde yaprak yapmış oluyoruz arkadaşlar. 3 tane bu şekilde yarım trabzan yaptım. Yalnız elimizi bayağı bir bol tutalım. Çok sıkıştırmayalım örerken. Motifleriniz çok minik olabilir. Onu söyleyeyim, ben gayet elimi gevşek tutarak örüyorum şu anda. Burada tekrar bir zincir çektim. Başını doladım. Şu ilk yaprağımız köşemiz ama yarım bir köşe olarak başladım ben. Şimdi buraya yine köşe yapacağız. Önümdeki boşluğa battım. 3 tane aynı şekilde yarım trabzanımı yapıyorum. Elimi gevşek tutarak. Eliniz çok gevşekse o zaman sorun yok. Kapattım. Burası köşe olduğu için 2 zincir çekiyorum. Başını tekrar doladım ve tekrar aynı boşluğa batıp 3 tane yine yarım trabzan yapıyorum. Hepsini kapattım. Bakın ilk köşemi yapmış oldum. Bir zincir çekiyorum burada. Bakın yine artık iplerimi şöyle arada yürüterek örüyorum. Buraya da bir yaprak yapacağız. Yani 3 tane yarım trabzan. Önce bir, sonra 2 ilmek, geri kalanı tığımda. Önce bir, sonra 2, daha sonra hepsini kapattım. Bir zincir, bir tekli yaprak yapıyorum, bir çiftli yaprak. Çiftli yapraklarımız köşelerimiz olacak. Bakın bir tane tekli yaptım. Şimdi hemen önümdekini çift yaprak yapacağım. Yani aynı boşluğa 2 tane yaprak yapmış olacağım. 3 tane yarım trabzanımı yaptım. Hepsini kapattım. 1, 2 zincir, başını doladım ve aynı boşluğun içine bir yaprak daha yapıyorum. Hepsini kapattım. Bir zincir çektim ve bu şu şekilde sıra sonuna kadar devam edeceğim. Evet, sıra sonuna geldim. Son boşluğa da batıp bir tekli yaprağımı yaptım. Bir zincirimi çekiyorum. Başını doladım ve ilk başladığımız noktaya geri dönüp köşemi tamamlıyorum. Şöyle arkadan da iplerimi tekrar yürüterek yine 3 tane yarım trabzanımı yapıyorum.
kapattım. Bu bölümde 1-2 zincir çekiyorum ve ilk yaptığımız yaprağın şöyle tepe kısmına batırıyorum. Kaydırma yöntemiyle kapattım. Bir zincir çekiyorum. İpimi kesiyorum. Şöyle göstermek istiyorum. Bu şekilde tamamlamış olduk. Hemen şuradaki sihirli halkamı sabitlemek istiyorum. Herhangi bir ilmeğe şöyle tığımı geçiriyorum. Bir düğüm atıyorum. Ben tüm örgülerimde bunu yapıyorum arkadaşlar. Çözülmesini istemiyorum çünkü çözülüyor. Bu şekilde kapatalım. Her motifte bu şekilde saklarsanız sonradan saklaması zor olmayacaktır. Bu şekilde şunları da keselim. Çünkü bunları zaten içten yürüterek ördüğümüz için artı saklamamıza gerek yok. Evet. Son sıramıza geldik. Şöyle çok güzel bir mavim var. Bu maviyi ben çok seviyorum. Kumlu bir renk. Elimde maalesef ki renk kodu yok. Ama kumlu bir mavi kot görüntüsü var. Önce de çanta yapmıştık bununla. Kot görüntüsü veriyor. Çok da hoşuma gidiyor benim. Sizler de beğenirseniz zaten kumlu mavi derseniz muhakkak verirler tuhafiyeler. Neyse 3 tane zincirle şu konuşarak başladım ben ama bakın köşeden başlıyorum. Yani aynı yere 2 kez yaptığımız yaprak yaptığımız yerden tam ortadan 2 zincir çektiğimiz yerden başladım. Bağlantı yaptım. 3 zincir çektim ve yine arada ipimi yürütüyorum. İkili trabzan yapıyorum. 2 tane. Başını doladım. Bakın yaprak aralarına batıyorum. 3 tane ikili trabzan. Başını doladım. Yine yaprak aralarına 3 tane ikili trabzan. Yine ipimi yürütüyorum. Bakın köşeye geldim. Şöyle köşeye geldim. Köşenin içine batıyorum. Bazen kameradan elim kayıyor. Bakınca düzeltiyorum, kusura bakmayın. Bakın köşemin içine 3 tane ikili trabzan yaptım. 2 zincir çekiyorum. Tekrar aynı köşenin içine 3 tane ikili trabzan. Bu sıramız bu şekilde. Zaten gördüğünüz gibi çok kolay bir model. Bu bluzu eminim ki bir günde bitirirsiniz. Hatta bir günde 2 tane yapabilirsiniz. Tekrar bakın diğer köşeye gelene kadar 2 tane boşluğum var. O boşluklara 3'er tane ikili trabzan yaparak devam ediyoruz. Burada başka bir işlemimiz yok. Hiç aralara zincir çekmeden boşluklara 3'er tane ikili trabzan. Sadece köşede 2 tane zincirim var. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuma geldim. Tığın başını doluyorum ve köşemi tamamlıyorum. Yine 3 tane ikili trabzanlı. 1 2 ve 3. 2 zincir çekiyorum. İlk çektiğim zincirin tepe noktasına batırıp kapatıyorum. İlk motifimizi bu şekilde yapıyoruz. Daha sonraki motifleri ise son sırayı birleştirerek yapıyoruz arkadaşlar. Ben daha önceden motiflerimi 13 tane bu şekilde yapıp birleştirdim. Biraz uzaklaştırayım. Evet, bu şekilde sadece bir tanesini bıraktım. Sizlerle beraber paylaşmak için. Evet, ben 13 tane yaptım. 14.'yü de beraber yaptık. Şöyle ben kesmedim ki şurayı birleştirmeyi göstereyim sizlere. Birleştirmesi de inanılmaz kolay. Şöyle evet. Şöyle yan yana 2 tane birleştirmeyi göstermek istemedim ki. Şöyle hem 2 taneyi nasıl birleştiriyoruz onu da görmenizi istedim. Bakın şu şekilde ördüm. Tam köşeye geldim.
Köşede sadece bir zincir çekiyorum. Biraz yakınlaştıralım. Bakın hemen şuradan başlıyorum. Bunları dikebilirsiniz de. Ben şöyle, benim daha kolayıma gidiyor. Sırayı bitirirken birleştirmek tamamen zevkinize kalmış. Bir zincir çekip yine köşemi tamamlıyorum. Köşemin içine yine 3 tane ikili trabzan yaptım. Burada aralarda zincir çekmiyorduk. Zincir çekmedim. Hemen önümdeki boşluğa batırıyorum. İlmeğimi geçirdim. Burada biraz rahatlamak için bir zincir çekiyorum. Başını doluyorum. Önümdeki boşluğa 3 tane ikili trabzan. Zincir çekmedim. Önümdeki boşluktan ilmeğimi geçirdim. Burada bir zincir çekiyorum kasma olmaması için. Ve önümdeki boşluğa batırıp 3 tane ikili trabzanımı yapıyorum. Bakın son boşluğum. İlmeğimi arasından geçirdim. Bir zincir çektim ve köşeye geldim. Köşeme yine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir çektim. Normal ikili birleştirmelerde burada normal köşe olacak. Köşeye batacaksınız ama şöyle çoklu birleştirmede bakın köşeye batmıyorum. İki köşenin birleştiği noktadan tam ortadan şu şekilde batırıyorum ve ilmeği tam ortadan geçirdim. Bir zincir çektim. Tığımın başını doladım ve köşemi tamamlıyorum. 3 tane ikili trabzanımı yaptım. Ve bu şekilde az önce yaptığımız gibi bu bir zinciri unutmayalım. Bu şekilde devam ediyoruz. Zaten çoğumuz bu birleştirmeyi biliyoruz ama yeni öğrenen arkadaşlar için şöyle ikili birleştirmeyi göstermek istedim. Kafanız karışmaması için. Evet. Bu şekilde devam ediyorum. Dediğim gibi kaydırma yöntemiyle birleştirebilirsiniz. Dikerek birleştirebilirsiniz. Hiç önemli değil. Ama bana bu şekilde çok kolay geliyor. Evet. Bakın köşeme 3 tane ikili trabzanımı yaptım. Bir zincir çektim ve köşemin içinden ilmeği geçiriyorum. Bir zincir çekiyorum ve köşemi tamamlıyorum. Şöyle göstermek istiyorum. Bakın çok muhtazam bir şekilde birleştirmemi sağlamış oldum. Ben sıra sonuna kadar bu şekilde hemen hızlı öreyim. Zaten çok az bir öreceğimiz yer kaldı diyeyim. Bu motifleri bittikten sonra gerisi kolay. Başta da dediğim gibi toplamda 14 motifimiz bu şekilde birleştirdikten sonra sıra süslemeye geliyor. İstediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz. Kapattım. Şöyle hemen göstermek istiyorum. Bakın şu şekilde olacak. Şöyle yani burası arka. Şöyle önde 3 tane olacak. Arkada şu şekilde olacak. Evet. Hemen kenar kısımlarına gelelim. Evet arkadaşlar, hemen kenar bölümü için ipime bir düğüm atıyorum ve hemen şöyle köşeden başlıyorum. Köşeye battım. İpimi sabitledim ve 2 tane zincir çektim. Tığımın başını doladım. Aynı köşenin içine 2 tane daha ikili trabzan yapıyorum. Tığımın başını doladım.
Hemen yanındaki boşluğa battım. 3 tane ikili trabzan. Her boşluğa 3'er tane ikili trabzan yapıyoruz. Gördüğünüz şu boşluklara 1, 2 ve 3. Diğer boşluğa geçiyorum. 1, 2. Gördüğünüz gibi. Şimdi burada iki motifin birleştiği nokta var. Bir gevşeme olmaması için şuraya ve şuraya batmayacağım. Direkt iki motifin ortasında birleşme noktasına batacağım. Başını doladım tığımın. Tam ortaya battım. Üçlü bir trabzan yapıyorum. Tekrar başını doluyorum. Aynı yere batıyorum. Önce 1, sonra 2, 2, üçlü trabzan yapıyorum. 3 tane. Burada düzgün bir görüntü elde etmek için. İkili trabzan yaptığımızda burası biraz aşağıda kalıyor. O yüzden şu iki motif arasında üçlü trabzan yapıyorum. Ve daha sonra başını dolayıp hemen karşıdaki boşluğa batıp 3 tane ikili trabzanımı yapıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, sıramın sonuna geldim. Yine köşedeyim ve yine buraya 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde. 1, 2, 3 zincir çevirdim. 3 zincir çektim, modeli çevirdim. Tığımın başını doluyorum ve önümdeki boşluğa batıp 3 tane ikili trabzan. Bu sırada üçlü trabzanımız yok. Tüm boşluklara 3'er tane ikili trabzan, aralarına zincir çekmiyoruz. 2 ve 3. Başını doladım. Önümdeki boşluğa 1, 2 ve 3. Bu şekilde tüm sırayı devam edelim. Evet arkadaşlar, sıramın sonuna geldim. Son bir boşluğum kaldı. 3 tane ikili trabzanımı yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Tığımın başını doluyorum ve ilk çektiğim zincirin tepe noktasına batırıp ikili trabzan yapıyorum. Şöyle zincirle başlamıştık. Hemen şöyle göstermek istiyorum. Zincirle başlamıştık. Zincirle bitiriyoruz. Bir zincir çektim. Modelimi çeviriyorum. Tığımın başını doladım. Hemen dipteki boşluğa değil, karşıdaki boşluğa 5 tane ikili trabzan yapıyorum. Ben şu anda 5 tane yapıyorum ama bu trabzanları sizler 6, 7 kasmasına veya gevşek oluşuna göre değiştirebilirsiniz. Hatta ben yine kasma yaparsa 6'ya çıkarabilirim. 1, 2, 3, 4, 5 tane ikili trabzanımı yapıyorum. Hemen önümdeki boşluğa battım. Sık iğne ile kapattım. Başını doluyorum. Önümdeki boşluğa 5 tane ikili trabzan. 2, 3, 4, 5. Daha sonra başın dolamadan önümdeki boşluğa battım. Sık iğne ile kapattım. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edeceğiz. Bu bölümün son sırası zaten. Diğer tarafına da aynı işlemleri uygulayacağım. Evet. 3, 4 ve 5. Başını dolamadan öndeki boşluğa batıp sık iğne ile sabitliyorum ve sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyorum. Evet arkadaşlar, sıramın sonuna geldim. Son modelimi yaptıktan sonra hemen önümdeki zincire sık iğne ile sabitliyorum. Bir zincir çektim ve ipimi kesiyorum. Bu şekilde göstermek istiyorum hemen. Evet. Şimdi diğer tarafa da aynı işlemi yapacağım. Yine diğer tarafa da aynı şekilde başlıyorum.
Şöyle ipimi saklayarak başlıyorum. 2 zincir çekiyorum. Yine başlangıcını göstereyim. Şöyle 3 tane ikili trabzan ve tek tek yine boşluklara trabzanlarımı yapmaya devam ediyorum. Yani şurada ne işlem yaptıysak burada da aynı işlemleri yapıp dönüyorum. Evet arkadaşlar, sıramın sonuna geldim. 5 tane ikili trabzanımı yaptım ve önümdeki zincire sık iğne ile sabitledim. Şimdi burada şöyle göstermek istiyorum. Düğme ilik yeri açacağız. O yüzden öncelikle düğmelerimi nereye koyacağımı belirlemem gerekiyor. Bir ip yardımıyla da yapabilirsiniz. Ya da şu tuhafiyelerde bulabileceğiniz ayraçlarla da yapabilirsiniz. Şu şekilde ben düğme yerlerini ayarlıyorum. 5 tane dikmeyi düşünüyorum. Elimde olan düğmelere göre daha büyük kullanırsanız daha az da yapabilirsiniz. Şöyle aynı yerlerde olsun istiyorum. Evet, şurada da ilk başta olsun. Şu şekilde. Evet. Bu şekilde 5 tane ilik için yer belirledim. Belirlersek daha iyi olur bizim için. Şimdi burada ben bir zincir çekiyorum. Sadece bir zincir çekelim burada. Tığımın başını doluyorum ve hemen önümdeki zincire batırıp tekli trabzan yapıyorum. Bakın tam şöyle şunu çıkarayım. Tam buraya bir tane ilik yapacağım. Bir tane daha aynı zincirin içine tekli trabzanımı yaptım. Şöyle yakından da göstermek istiyorum. Şimdi burada bir zincir, 2 zincir çekelim. Bir zincir çok küçük olur. Düğmenize göre ayarlayabilirsiniz. Burada tekrar tığımın başını doluyorum. Bakın burada yatık bir trabzanım var. Birinciyi atlıyorum. İkinciye şöyle battım ve tekli trabzanımı yaptım. Şimdi ben 2 zincir çektim ama 2 zincirden benim düğmem geçecek mi bilmiyorum. Onu benim böyle yaptığım gibi ayarlayabilirsiniz. Evet, geçiyor. Şimdi burada şuraya gelesiye kadar yine tüm trabzan tepelerine batarak tekli trabzan yapıyorum. Bu şekilde. Burada daha net anlayacaksınızdır. Bakın, geldim, çıkarıyorum. İğnem buradaydı. 2 zincir çektim. Tığımın başını doladım. Bir tane atlıyorum. İkinciye batıp tekli trabzanımı yapıyorum. Bu şekilde düğmelerimize ilik açmış olduk. Burayı da tekrar göstermek istiyorum. Şöyle şuraya da batalım bence. Burası çok açıklık olmasın. 1 2 zincir ve hemen karşıya şuraya batıracağım. Ve tekli trabzanımı yapıyorum ve bu şekilde sıra sonuna kadar devam edeceğim. Gördüğünüz gibi sıra sonuna kadar devam edelim. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi toplamda ben 5 tane iliğimi açtım. Boş zincirin içine 2 tane ilik açtıktan sonra şuradaki zincirin içine 2 tane tekli trabzanımı yaptım. Bir de şu, bakın, tam şu bitiş noktasının diğer taraftan, oradan başlamıştık çünkü, batıyorum. Şimdi bir zincir çektim. Modelimi çevirdim. Şuralara zincir bırakmak istemediğim için bir sıra buraya sık iğne gideceğim. İlik bölümüne geldiğimde sadece 2 tane sık iğne yapıyorum zincirin içine. Daha sonra tüm trabzan tepelerine batarak sık iğneme devam ediyorum.
Şimdi diğer ileğe geldiğimizde yine orayı göstermek istiyorum. Evet, diğer ilik bölümüne geldim. 2 tane sık iğne yaptım ve yine tüm trabzan tepelerine batarak devam ediyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. Sıramın sonuna geldim. Son sık iğnemi yapıyorum. Bir zincir çektim ve kesiyorum. Hemen şöyle göstermek istiyorum sizlere. İlik yerlerim düğmelerime göre şöyle tam oluyor, bakın. Çok fazla gevşek yaparsak da düğmeler çıkar maalesef. O yüzden ne çok gevşek ne de çok sıkı yapacağız. Bu şekilde kenarını bitirmiş olduk. Şöyle diğer kenarı da aynı şekilde devam edeceğim. Şöyle yine başlangıcını göstermek istiyorum. Şöyle ip artığı olmayan yerden göstermek istedim ama şu şekilde tam ipi kestiğim noktadan başlıyorum. İpi sabitledim. Hiç zincir çekmeden hemen şu zincirin içine batıp 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Pardon, tekli trabzan. Daha sonra şu yatık trabzanın da ilk gözüne battım. Bir tane. İkinci gözüne baktım. Şöyle tam ortaya batalım ki orada bir uzama olmasın. Evet. Daha sonra burada ilik açmayacağımız için tüm trabzan tepelerine tek tek batarak tekli trabzan yapıyorum. Yani tekli trabzan, başını doladım, battım. Tüm ilmeği aynı anda topladım. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuma geldim. Bir zincir çektim. Modelimi çevirdim. Ve hemen dibinden başlayarak sık iğnelerimi yapmaya devam ediyorum. Bu sırayı yine şuradaki gibi devamlı ettirip bitiriyoruz. Ben sıra sonuna kadar sık iğnelerimi yapıp dönüyorum. Evet arkadaşlar, bluzumuzu hemen hemen bitirmiş durumdayız. Sadece askılarımız ve düğmelerimiz kaldı. Hemen askı bölümüne geçmek istiyorum. Ben 5 zincirlik bir genişlikte yapıyorum ama sizler daha ince, daha kalın yapabilirsiniz. Şu şekilde ipime bir düğüm attım. Birazcık yakınlaştıralım. 1 2 3 4 5 tane zincir çektim. 5. zincirden, pardon, 5 zincir değildi, 6 zincir, çok özür dilerim. 6 zincirlik bir uzunlukta yaptım. 5 nereden aklımda kaldı bilmiyorum. 6 zincir çektim. 6. zincirden tutuyorum. 2 tane zincir çektim. Tığımın başını doladım. Bir tırnağımla tuttuğum zincire batıyorum. Ve yine tekli trabzan yapıyorum. Yani tüm ilmekleri topluyorum. Başını doladım. Tek tek zincirlere batıp burada 6 tane tekli trabzanım oluyor. Evet. Bu şekilde tüm sıralara tekli trabzan yapacağız. Gördüğünüz gibi 1 2 zincir, modeli çeviriyorum. Başını doladım ve hemen dibine batıyorum. Bakın. Şöyle dibine batırıyorum ve tekli trabzan yapıyorum. Başını doladım, battım, tüm ilmekleri kapattım. Bu şekilde istediğiniz uzunlukta yapabilirsiniz. Ben istediğim uzunluğa gelene kadar öreceğim. Şimdi kaç sıra öreceğimi inanın hiç bilmiyorum. Göz kararı yaptığım için ben örüp bitirdikten sonra sizlerle kaç santim ördüğümü paylaşacağım tabii ki. Bu şekilde arkadaşlar, başka hiçbir işlem yok. Dönüp 2 zincir çekiyorum ve sayımıza dikkat edelim. 6 ise 6, 5 ise 5, artma eksilme olmayacak. Bu şekilde istediğiniz uzunluğa gelene kadar devam edelim.
Evet arkadaşlar, benim için yeterli uzunluğa geldi. Son üçlü trabzanımı yapıyorum. Bir zincir çekiyorum ve ipimi olabildiğince uzun kesiyorum. Çünkü dikeceğiz. Evet. Şöyle içinden geçiriyorum. Ve hemen ölçüsünü vermek istiyorum. Şöyle bakalım. Yine de siz ölçerek yaparsanız daha iyi olur. Toplamda 22 santim arkadaşlar. Şöyle tam alıyor mu? Sizin de görmenizi istedim. Şöyle tam 22 santim bakın. Bundan 2 tane öreceğiz. Ben daha önce bir tane daha örmüştüm. 2 tane öreceğiz. Hemen nerelere dikeceğiz derseniz zaten dikiş noktaları şu şekilde belli. Bakın. Şurası arkası diyorum ama kimi ön olarak da kullanıyor şu düğme bölümünü. Ben arka olarak düşündüm. Şöyle yaptığımızda, katladığımızda yani şu askılar şöyle gelecek. Diğerini de şöyle takalım. Şu şekilde. Çok şirin oldu. Evet. Şu şekilde dikeceğim. Arkası da aynı şekilde. Bakın tam zaten o belirlersiniz. Hizalarsınız yani. Şu şekilde dikebilirsiniz. Dikmek için çok vakit harcamak istemiyorum kameranın karşısında. Bu şekilde ben askılarını dikeceğim. Dikme yerini de şöyle göstereyim hemen. Bakın. Şöyle şuralara dikecektik. Şuradan dikiyoruz. Şöyle şu hizadan tutalım. Şu şekilde dikiyoruz. Yani şuraları da dikelim ki buralarda bir oynama olmasın. Bu şekilde dikebiliriz. Ben şimdi askılarımı dikiyorum. Düğmelerimi dikiyorum ve dönüyorum. Evet arkadaşlar, ben bluzu bitirdim. Askılarımı taktım. Şöyle hemen çok güzel düğmelerim var. Yalnız ters dikmişim. Siz görmezden gelin. Kalpli bir düğme. Şöyle yakından göstereyim. Kalpli bir düğme ama tersine dikmişim. Neyse, görmezden gelin. Ama gerçekten çok hoş ve çok güzel oldu. Ben böyle bayıla bayıla diktim düğmelerini, askılarını. Tamamlandıkça çok hoş oldu. Rengi de çok güzel. Sizler istediğiniz renklerde rahatlıkla örebilirsiniz. Umarım ayrıntılı bir şekilde anlatabilmişimdir. Umarım anlatımından memnun kalmışsınızdır. Bir dahaki modellerde görüşmek dileğiyle. Kendinize çok 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 iyi bakın.